İnternette Albert Einstein'a atfedilen bir söz dolaşır. Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlık 4 yıldan fazla yaşayamaz diye bir söz. Ünlü bilim insanının böyle bir söz söylediğine dair herhangi bir kanıt yok. Muhtemelen söylemedi. Ama bu arıların hayatımızdaki etkisini azaltmıyor. Peki nedir bu etki? Arılar insanlık için neden önemli? Kısaca yetiştirdiğimiz ürünleri tozlaştırdıkları için. Arılar tam bir koleksiyoncu. Nektar koleksiyoncusu. Polenleri bir bitkiden diğerine taşıyorlar. Bitkilerin meyve, sebze, tohum üretebilmelerini sağlıyorlar. Dolayısıyla eğer bir gün yeryüzünden silinirlerse dünya ekosisteminin o hassas dengesi bozulur ve küresel gıda kaynakları da bundan olumsuz yönde etkilenir. Tabii biz insanların aklına tozlaşmadan çok arı deyince bal, bal deyince arı geliyor. Gerçi benim aklıma peteğin şeklinden ötürü bir uzay teleskobunun aynası bile geliyor ama bu konumuzun dışında. Özellikle bizlerin aklına arı-bal ilişkisinin gelmesi son derece normal. Çünkü dünyanın en kaliteli ballarından biri olarak kabul edilen çam balının %92'si Türkiye'de Ege bölgesinde üretiliyor. Öte yandan dünyanın en büyük bal üreticileri listelerine baktığımızda Çin'den sonra en büyük üretici olarak gördüğümüz ülke her zaman Türkiye. Durun, bayrakları asmadan önce bir bilgi daha vereyim çünkü konuyla ilgili yaptığım araştırmada karşılaştığım bazı bilgiler ben de bilmiyordum. Gerçekten insanın göğsünü kabartıyor. Mesela bir yerde demiş ki yabancı bir kaynakta Türkiye dünyanın en iyi organik üreticisi sertifikasını aldı. En ilginç şeylerden biri de ülkenin sadece en büyük üretici değil, aynı zamanda dünyanın en büyük tüketicisi olması. Bu da halkın ürünlerine çok minnettar olduğu anlamına geliyor diye de bir yorum yapmış. Peki biz bu minnettarlığımızı bal üretip tüketmek dışında nasıl gösterebiliriz? Videonun başında sözünü ettiğim o senaryo, yani arıların tüm türleriyle beraber yeryüzünden bir anda silinmesi pek mümkün görünmüyor. Ama bazı coğrafyalarda onların büyük bir hızla azaldığını biliyoruz. Ve ne acıdır ki bu coğrafyalardan biri de ne yazık ki yine Türkiye. Hızla azalmasının sebeplerinden en önemlisi küresel iklim değişikliği. Bunun doğrudan etkileri de var, dolaylı yoldan etkileri de. Bazı arılar sadece dar bir sıcaklık aralığında hayatta kalabilir. Habitatları ısındıkça yaşayabilecekleri yerler küçülür. Örneğin bazıları yaşamak zorunda oldukları alanları azaltarak daha serin olan, daha yüksek irtifalarda yaşamak zorunda kalabilirler. Arıların bırakın değişen iklim koşullarını, değişen hava koşullarından bile etkilendiğini biliyoruz. Havadan nem kapıyorlar. Örneğin yağmurda uçabilirler belki ama onlar için çok tehlikeli olduğundan bunu yapmayı tercih etmezler. İklim değişikliğinin bu doğrudan etkilerinin yanı sıra bir de dolaylı etkileri var ki biz bu etkileri geçtiğimiz yaz aylarında çok yakından gördük. EFIS yani Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tahminlerine göre 2021 yılında Türkiye'de yaklaşık 203 bin hektarlık orman yangınlardan dolayı yok oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan bu kuraklık ve yangınlar sadece biz insanların değil, tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Arıların çığlığını duyuyor musun? Gidecek bir kovanları, konacak bir dalları yok. Az önce izlediğiniz görüntüler arıların çığlığını dinlemeyi seçmiş, onlara kulak vermeye çalışan bir grup insanın çabası sonucunda ortaya çıkmış. Küresel ısınmanın yol açtığı büyük yangınlarda binlerce hektar ormanımızı kaybettik. Arılar ve önemli değerlerimizden çam balı da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki o dökülen balların dökülmesini durdurmak, geri kazanmak, arıları kurtarmak için ne yapılabilir? İşte bu konuda benim kanalımın üstündeki o başlıkta yer alan sanat, tasarım ve teknoloji kavramlarını çok ilginç ve yenilikçi bir şekilde bir araya getiren bir sosyal sorumluluk projesiyle karşılaştım. 1984'ten beri sürdürülebilir bir gelecek için biyoçeşitliliği korumaya çalışan ve ilhamını Akdeniz'den alan Le Petit Marseille sponsorluğunda Being Hope, Arılara Umut Ol isimli büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlıyor. Peki nasıl bir proje bu?
farklı farklı sanat disiplinlerinden 28 tane sanatçı bir araya gelmiş ve tehdit altındaki o arılar hakkında bir farkındalık kazandırabilmek için özel bir koleksiyon oluşturmuş. Toplam 10.080 eserden oluşan Türkiye'nin ilk NFT multidisipliner sanat koleksiyonu bu. NFT yani Non-Fungible Token işin teknolojik altyapısı. Özellikle dijital sanat eserlerinin benzersiz olduğunu göstermenin, onlardaki değeri saklamanın, ebedileştirmenin teknolojik yolu. İşte Being Hope adlı bu NFT koleksiyonunu oluşturanlar da sürdürülebilir blok zincir yöntemlerini kullanmayı tercih etmiş. Bu eserleri tasarlayanlar arasında fotoğrafçılar da var, illüstratörler de. Oyun tasarımcıları da var, animatörler de. Ressamlar, heykeltıraşlar, tıpkı bal üreten arılar gibi eser üreten tüm bu kişiler bir peteğin etrafında aynı amaç için buluşmuşlar. Bu sanatçılar önce Muğla'da zarar gören o bölgeyi keşfetmişler. Orada yaşananları yine oranın yerlilerinden, oradaki üretici birliklerden, akademisyenlerden, arıcılardan yani ilk ağızlardan dinlemişler. Sonra da aldıkları ilhamı eserlerine yansıtmışlar. beinghope.io adresinde satışa sunulacak olan bu koleksiyon sadece sanatsal bir değer üretmek için yapılmamış. Doğru paydaşları bir araya getirerek zarar gören ekosistemi yenilemeyi, arıların yok oluşunu engellemeyi ve çam balı üretiminin devam etmesini sağlayarak bölgenin ekonomik ve kültürel geleceğini de garanti altına almayı hedefliyorlar. Böylesi güzel bir sosyal sorumluluk projesine eğer siz de bir katkı sağlamak isterseniz gerekli olan bağlantıları videonun açıklamalar kısmına yerleştirdim. Tabii şimdi insan böyle eserleri görünce hemen bazılarını toplamak istiyor. Eminim sizlerin arasında da böyle hem çevreye duyarlı hem de sanatsever olan kişiler vardır ve bu parçalardan edinmek istiyordur düşüncesiyle bu koleksiyonu hazırlayan arkadaşlardan bazı parçaları sizlere hediye edip edemeyeceklerini sordum. Sağ olsunlar onlar da büyük bir cömertlikle bu koleksiyondan tam 10 tanesini sizlerden 10 kişiye hediye edebileceklerini belirttiler. Buna nasıl katılabileceğinize dair koşulları ve bağlantıyı da yine videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eskiden böyle büyük felaketlerin ardından müzisyenlerin, şarkıcıların bir araya gelip yardım konserleri düzenlediklerini görürdük. Şimdilerde buna benzer farkındalık çalışmaları sanatın her alanına yayılmaya başladı. NFT gibi yeni teknolojiler oluşturulan bu değerlerin dijital dünyada da saklanabilmesini sağladı. Az önce sizlere dünyanın en büyük ve en önemli bal üreticilerinden biri olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda en büyük tüketicilerden olduğumuzu da, hatta yabancı kaynaklar bunu minnettarlığımızın bir göstergesi olarak yorumluyor demiştim. İşte bu minnettarlığın bir başka karşılığı olarak da hem arılara hem de onların yaşadığı ekosisteme dair duyarlılığımızı ve farkındalığımızı da arttırmamız gerekiyor. Başta alıntıladığım o sözü Einstein söylememiş olabilir. Arıları sadece bir NFT projesi kurtaramayabilir. Ama tüm bunlar onların hayatımızdaki önemini, etkisini azaltmıyor. Bizlere düşen sanatı, tasarımı ve teknolojiyi de kullanarak elimizden geldiğince onlara umut olmak. Yay! I knew you could do it. High five! Oh, sorry.